Bu gece ABD'nin Delta Force timleri sadece 30 dakika içinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu yatağından alıp ülkeden çıkardı. O sırada 100 binden fazla askeri bulunan Venezuela ordusuysa kışlalarından dışarı adım bile atamadı. Tabi insanın aklına bu konuda bir sürü soru geliyor. Rusya'nın aşılmaz dediği hava savunma kalkanı neden çalışmadı? Elit muhafız birlikleri neden organize bir şekilde direniş gösteremedi? Caracas gibi bir başkentte bu ölçekte bir operasyon nasıl bu kadar sessiz ve hızlı yapılabildi? Ve belki de en rahatsız edici soru şu: Venezuela ordusu gerçekten çaresiz miydi? Yoksa içeriden birileri kapıyı aralamış mıydı? Hazırsanız modern savaş tarihinin en tartışmalı 30 dakikasını masaya yatırıyoruz bugün. Operasyonun en kritik ve en çok tartışılan noktalarından biri şuydu: Venezuela'nın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri neden devreye giremedi? Kağıt üzerinde bu sistemler 250 kilometreye varan menzilleriyle Amerikan uçaklarını Venezuela hava sahasına girmeden vurabilecek kapasitedeydi. Hatta uzun süre boyunca Caracas yönetimi bu sistemleri ülkenin dokunulmazlık kalkanı olarak pazarlamıştı. Ama 3 Ocak gecesi bu kalkan neredeyse hiç var olmamış gibi davrandı. Bunun nedeni klasik anlamda bir hava saldırısı değildi. ABD füze fırlatmadan ya da bombardıman yapmadan önce Venezuela'nın savunma sistemlerine adeta bir dijital lobotomi uyguladı. Operasyonun bu safhasında sahneye çıkan unsur elektronik harp oldu. USS Gerald R. Ford uçak gemisinden havalanan Growler uçakları Venezuela hava sahasına girmeden S-300 sistemlerinin radarlarını hedef aldı. Burada amaç radarları fiziksel olarak yok etmek değil, onları işlevsiz hale getirmekti. Growler uçakları radar ekranlarını sahte hedeflerle doldurdu. Bu tekniğe askeri terminolojide gürültü barajı deniyor. Radar operatörleri ekranda onlarca, hatta yüzlerce hayalet hedef görmeye başladı. Gerçek tehditle sahte sinyal arasındaki fark silindi. Sistem neye kilitleneceğini bilemez hale geldi. Bir radar için bu kör olmaktan bile daha kötüdür. Çünkü yanlış hedefe odaklanmak asıl tehdidi tamamen kaçırmak anlamına gelir. Venezuela hava savunması bu karıştırmayı aşmak için yayın gücünü maksimum seviyeye çıkardı. Kağıt üzerinde bu mantıklı bir hamle gibi görünür ama modern savaşta bu karanlık bir odada el feneri yakmak gibi. Radar kendini savunmaya çalışırken aynı zamanda yerini de ifşa eder. O anda yayın yapan her radar düşman için parlayan bir hedefe dönüşür. İşte tam bu noktada F-35C uçakları devreye girdi. Stealth özellikleri sayesinde tespit edilmeden yaklaşan bu uçaklar radar sinyallerini takip eden AGM-88 antiradyasyon füzelerini ateşledi. Bu füzeler doğrudan radarın yaydığı enerjiye kilitlenir. Yani radar ne kadar güçlü yayın yaparsa füze için o kadar net bir hedef haline gelir. Sonuç olarak Venezuela'nın S-300 bataryaları düşmanı görmeden kendi sinyallerinin kurbanı oldu. Elektronik harp ve hava saldırısı bununla da sınırlı kalmadı. Coğrafya Venezuela'nın aleyhine ustaca kullanıldı. Caracas'ı çevreleyen dağlar radarlar için doğal kör noktalar oluşturuyordu. ABD'nin Tomahawk füzeleri bu dağ sıralarını adeta bir perde gibi kullanıp alçaktan ilerledi. Yani araziyi maskelediler. Radarlar dağların arkasını göremediği için füzeler neredeyse son ana kadar fark edilmedi. Bu füzelerin hedeflerinden biri La Carlota hava üssüydü. Venezuela'nın elindeki Su-30 savaş uçaklarının konuşlandığı bu üs pistlere isabet eden saldırılarla devre dışı bırakıldı. Uçaklar havalanamadı. Pilotlar kokpite bile ulaşamadı. Hava kuvvetleri daha savaşa girmeden oyun dışı kaldı. Sonuçta Venezuela'nın hava savunması ve hava kuvvetleri tek bir büyük çatışma yaşanmadan felç edildi. Ne büyük bir hava savaşı oldu ne de karşılıklı füze düellosu. Sistemler kapatıldı. Radarlar susturuldu. Pistler kullanılamaz hale getirildi. Ve bu aşamadan sonra Caracas semaları ABD için fiilen boş bir alan haline geldi. Hava savunması susturulup gökyüzü fiilen kontrol altına alındıktan sonra da operasyonun belki de en görünmez ama en yıkıcı safhası başladı. Venezuela'da ışıklar birer birer söndü. Elektrik kesintileri başladı. Ardından iletişim hatları çöktü. Devlet kurumları birbirleriyle bağlantı kuramaz hale geldi. Bu bir tesadüf değildi. Bu modern savaşın en sessiz silahlarından biriydi. Siber saldırı. ABD uzun süredir Venezuela'nın kritik altyapısını dijital olarak haritalamıştı. Elektrik şebekeleri, su dağıtım merkezleri, askeri iletişim ağları ve devletin kullandığı kapalı devre sistemler aylar öncesinden izleniyordu. Bu tür saldırılarda amaç sistemleri kalıcı olarak yok etmek değildir. Asıl amaç belirli bir zaman aralığında kontrol edilemez hale getirmektir. Yani düğmeye kim basarsa bassın sistemin cevap vermemesi. Saldırı endüstriyel kontrol sistemlerine hedef aldı. Bu sistemler elektrik santrallerinden askeri üslerdeki enerji
enerji dağıtımına kadar her şeyi yöneten sistemler. Siber ekipler yazılımın içine önceden yerleştirilmiş arka kapıları aktif hale getirdi. Sonuç olarak Venezuela'nın bazı bölgelerinde elektrik tamamen kesilirken bazı yerlerde düzensiz voltaj dalgalanmaları yaşandı. Bu da askeri tesislerdeki hassas cihazların devre dışı kalmasına yol açtı. Aynı anda iletişim altyapısı da hedef alındı. Askeri birlikler üst komutanlıkla bağlantı kuramaz hale geldiler. Emir komuta zinciri koptu. Bir generalin sahada ne olduğunu anlaması saatler aldı. Ama modern savaşta saatler bir ordunun yok olması için fazlasıyla uzun bir süredir. Bu aşamada Venezuela devleti fiziksel olarak ayaktaydı belki ama işlevsel olarak felçti. Burada kritik bir detay da var. Bu saldırılar siviller için de ağır sonuçlar doğurdu. Hastaneler jeneratörlere geçti. Şehirlerde panik başladı. Yani bütün ülke burada bedel ödemeye başladı. Ve işin açığı buraya kadar ABD hiç zorlanmadı. Tamam, ilk etapta zorlanmadı diyelim. Sonuçta teknolojik üstünlüğü bariz. Tamam da sonrasında, yani ilk şoku atlattıktan sonra Venezuela ordusu neredeydi? Karşı koyamazlar mıydı? Burada ilk akla gelen şey elbette ihanet. Net olarak bu konuda bir bilgimiz olmasa da Venezuela ordusunun en azından komuta kademesinde ciddi bir kısmının devletini sattığı kesin. Hiçbir şekilde direniş gösterilmedi. Dediğim gibi ABD ilk etapta teknolojik üstünlüğünü çok iyi kullandı ve Venezuela ordusuna hamle yapacak fırsatı vermedi. Buraya kadar tamam. Ama bundan sonrasında başkanları götürülürken bu kadar pasif kalmaları ve sonrasında ABD güçlerine hiçbir karşılık vermemeleri soru işaretleri oluşturuyor. Ama tabii ki önümüzde şöyle de bir gerçek var ki Venezuela'nın ordusu eski gücünün çok gerisinde. Maduro 8 milyon kişinin Venezuela'yı savunmak için kayıt olduğunu açıklamıştı. Yani büyük bir milis gücü kurabiliriz demişti. Ama o dönemde de birçok istihbarat raporu bu sayının gerçekte çok daha az olduğunu ortaya koyuyordu. Ki zaten Maduro'nun oy sayısı bile bunun yarısı kadar. Şu an Venezuela ordusunun 123 bin aktif askeri var. Milis sayısının da 200 bini geçmeyeceği düşünülüyor. Ama tabii ki toplamda 300 binden fazla insan çok şey değiştirebilir. Tabii isterlerse. Peki isterler mi? İşte bu kısım az önce bahsettiğimiz ihanet başlığına giriyor ki buraya şu an tekrar girmiyorum. Venezuela'nın askeri teknolojileri tamamen Rus tabanlı. Savaş jetleri, hava savunma sistemleri tamamen oradan tedarik edilen sistemler. Ama zaten operasyonun başında bunlar imha edildi. Burada esas soru işareti Rus yapımı Ilga-S uçak savar füzelerinde gizli. 5000'den fazla envantere sahipler. Ama alçak uçuş yapan helikopterlere bir tane bile ateşlenmedi. Yani askeri teknoloji açısından baktığınız zaman evet, Venezuela çok geride. Ama ciddi bir gerilla savaşı potansiyeline sahip olduklarına kesin gözüyle bakıyorduk. İşte biz bunu göremedik. Eğer bir gerilla savaşı göze alınsaydı orası ABD için bir bataklığa dönebilirdi. Çünkü ilk operasyonu yaptığında eğer ABD ciddi kayıp verip geri çekilmek zorunda kalsa bu işin Trump için geri dönüşü kalmazdı. Öyle ya da böyle bu savaşı kazanmak zorunda kalırdı. Ve iş dediğim gibi gerilla savaşına dönerdi. Gerilla savaşında Venezuela ordusunun ABD'ye karşı kazanma şansı yine düşük olsa da en azından ABD'nin kazanma şansı da çok yüksek olmayacaktı. Yani yeni bir Vietnam'a dönebilirdi. Sadece bu açıdan Venezuela ordusunun karşı koyma şansı vardı ama yapmadılar. Belki bundan sonra yapacaklardır, o kısmı bilmiyorum. Çünkü ABD ordusu Venezuela'ya yerleşecek. Yerleştikten sonra esas gerçeği hep birlikte göreceğiz. Hadi diyelim ki bugün ne olup bittiğini bile anlayamadıkları için hamle yapamadılar. Ama yarın ABD ordusu oraya yerleştiğinde gerçek yüzlerini görme imkanına kavuşacağız. Eğer coin gibi durup beklerlerse başlarına gelen her şeyi, bundan sonra sömürülmeyi de hak etmişler demektir. Allah'a emanet olun.